Merhaba arkadaşlar. Bugünden itibaren yeni bir içerik türüne başlıyoruz. Tarihi yerlerimizi sizlerle beraber gezeceğiz. Bugün Hitit medeniyetini inceleyeceğiz. Uygarlık tarihinin en büyük medeniyetlerden birisi. Şimdi yola çıkıyoruz. Hep beraber gezelim. Buyurun. Evet, nihayet Hattuşa'ya geldik. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Bundan sonra da yine öğren yerlerini gezmeye devam edeceğiz ama insan düşünüyor, diyor 4000 sene önce burada insanlar yaşamışlar, yemişler, içmişler aynı güneşin altında ve bu medeniyeti bırakıp gitmişler. Hitit medeniyeti enteresan da bir medeniyet. 1000 tanrılı ülke, 1000 tanrılı medeniyet diye de geçiyor. Gittikleri bölgelerdeki, ele geçirdikleri yerlerdeki tanrıları da benimsiyorlar ve oradaki insanların inançlarına ve o tanrıların husumetine uğramamak için onları da inanç dünyalarına katıyorlar arkadaşlar. Şimdi kahvaltı sonrası öğren yerlerinde sizlerle beraber yine buradaki tarihi paylaşmaya devam edeceğiz. Geçelim Öge. Şimdi gidiyoruz yukarı. Gel. Yerleşim yerlerine geldik. Bu bölgeler Hititlilerin evleri, konakladıkları, barındıkları yerler arkadaşlar. Şu bölge Hititlerin inşa biçimine uygun olarak, aslına uygun olarak yapılmış ve o dönemi temsil eden bir yapı. Buradakiler de dediğimiz gibi onların evleri ve barındıkları yerler. Çok geniş bir alan burası. Ve bu surlar da çok geniş bir şekilde bütün şehrin etrafını kuşatacak şekilde yapılmış. Hatta çift surlarla kuşatılmış bu bölge. Bir ön sur var, bir de arkadaki sur var ki güvenliğin tam olarak sağlanabilmesi için böyle bir yapı tarzı benimsenmiş. Şu an biz giriş bölgesinden ilk gezimize başladık arkadaşlar. Tabii insan duygulanıyor. Yani tarihte çok uzun bir dönemde hüküm sürmüş ve Mısırlılarla dahi büyük bir siyasi çekişmeye girmiş. Tarihteki ilk yazılı anlaşmayı yapmış bir medeniyet bu ve Çorum'da bu bölgede en büyük imparatorluklardan bir tanesini, tarihteki devletlerden bir tanesini kurmuş.
Ve Bir Nolu Tapınağa geldik arkadaşlar. Bulunduğumuz yerin arkasında sağda yer alan Büyükkale Kral Sarayı ile Ova Düzlüğü arasında kalan bölgeye Aşağışehir deniyor. Biraz önce de biraz oralardan bahsetmiştik, orayı biraz gezmiştik. Hitit döneminden önce bu alanda milattan önce 3000'de Hattiler, yani o dönemin buranın yerli halkı, milattan önce 2. binin başlarında ise Asur ticaret kolonisi buraya yerleşiyor. Şimdi buradaki gösterilen plana göre kuzeyde ve kuzeybatıda kazılarak ortaya çıkarılmış Hitit dönemine ait konutlar, anıtsal tapınağı çevriliyor. Bu tapınağa giriş hemen önümüzdeki kapıdan sağlanıyor ve taş döşemeli bir yoldan, depo odalarının arasından dışarıda bulunan aslanlı taş tekne gibi yine kült işlemleri için kullanılmış başka bir teknenin yanından geçerek tapınağa ulaşılıyor. Şimdi solumuzda burada her iki dar tarafında yerleştirilen aslan kabartmalarından dolayı aslanlı tekne olarak adlandırılan bir yapı mevcut. Ve bu yapı o dönemden bugüne kalan en önemli eserlerden bir tanesi. Esas tapınaksa bu merkezde olup dışarıya tamamen kapalı olarak inşa edilmiş bir tapınak arkadaşlar. Burası da işte aslanlı tekne dediğimiz o yapı ve bayağı bir aslında tahrip olmuş. Aslanın yüzünde de ciddi tahribatlar var. Hatta arka tarafında tahminim yani beton atılmış ve yani tarihi eser bayağı bir zarar görmüş diyebilirim arkadaşlar. Bunlar hakikaten insan için çok üzücü ve geçmiş tarihsel miras açısından da bizim için kaygı verici gelişmeler. Ama aslanlı tekneyi burada görme imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Evet, Hitit medeniyetinin Bir Nolu Tapınağı'ndayız arkadaşlar. Burası Hitit yerleşkesinin en önemli bölgelerinden de bir tanesi. Şimdi burada kral ve kraliçe, aslında o zamanın dini lideri de bu kral ve kraliçe oluyor. Yani rahip ve rahibe olarak da ifade ediliyor. Ve bu kapıdan giriyorlar arkadaşlar. Yani kapı ve buradaki yerleşkenin yapım biçimi insanı hayranlığa düşürüyor. Çünkü çok düzgün, hala insan hissedebiliyor. İçeri girdiğiniz zaman oradaki o anı yaşayabiliyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman, bilmiyorum tam kamera ne kadar yansıtır ama ben kendi açımdan girdiğim zaman burada büyük bir kapı ve içerisinde hemen arka planında bir yapı görüyoruz. Oda gibi iki yan tarafında. Tabii bunların ne için kullanıldığını şu an bilmiyorum ama burası da hemen tapınağın giriş bölümünde yer alan bir unsur olarak dikkat çekiyor. Ve bunlar da iki tarafta yer alıyor arkadaşlar. Şimdi şurası, bu dediğim gibi kral ve kraliçenin, rahip ve rahibe olarak da ifade edilen kral ve kraliçenin girdiği yol arkadaşlar. Bu yolun kenarında da hem bu tarafta yerleşim açısından bir bölge var, bir de yukarı tarafta var. Ve buralarda da havuz var, bir yeşil taş var. Bu yeşil taşın da ne olduğunu tam aslında kimse bilmiyor ama genelde şey söylüyorlar. Bunun için bir göktaş olduğu falan söylenmiş. Ama taşın özelliği çok düz, çok parlak bir taş olması. O açıdan da geldiğimiz zaman burada bizim de dikkatimizi çekti. Şimdi şu havuzlar var. Bilemiyorum, şuraya geçebilir miyiz? Şu havuzlar var. Mesela havuzlar da aslında eşyaların saklanması için kullanılan mekanlar. Bunların içinde genelde bu dini ritüeller için kullanılan şeyler, araç gereçler, adaklar için kullanılanlar, tabletler. Bu bakın havuz çok düz, şekilli ve içerisinde şu anda su birikmiş. Önceki dönemlerde Hititlerin buralarda dediğimiz gibi adak için, dini törenler için kullandıkları malzemeleri sakladıklarını görebiliyoruz. Şimdi şöyle ilerlediğimiz zaman tapınağa doğru yaklaşıyoruz. Tapınak bu yolun devamında. Tapınağın kapısı da yine görkemli bir kapı. Baktığımız zaman oradaki görkemi de hissediyorsunuz. Demin aşağı taraftan başlamıştık. Aşağı tarafta da yine yerleşim alanları mevcut. Yine orada da küpler, büyük küpler de söz konusu. Şurayı da çekebilirsek orası da yine yerleşim yeri olarak karşımıza çıkıyor. Biraz sonra bu içeri tarafta tapınağın içinde özellikle arşiv odası olduğunu düşündüğüm yeri de anlatmak istiyorum. Çünkü Hititlerin tabletleri günümüze kadar ulaşıyor ve bu tabletler çok değerli bilgiler içeriyor. Çivi yazısıyla yazılmış tabletler mevcut. Şöyle
yine bu taraftan geçtiğimiz zaman kaleye doğru da gelmiş olduk. Tapınağın iç kısmına doğru ilerliyoruz. Asıl tapınak bölgesi burası. Burada çok düz iki taş duruyor ve alt tarafta zemin de çok düz arkadaşlar. Burası da kral ve kraliçenin, o dönemin dini ruhani liderlerinin de giriş yaptığı bir kapı var arkadaşlar. Burada dikkat çeken yön, aynı ilk giriş kapısında olduğu gibi iki tane bölme var. Hemen kapıların arka tarafında. Ve sonra buradan geçiyoruz. Yine burada bir geçiş bölgesi var ve onun ardında artık tapınak bölgesine ulaşmış oluyoruz. Şimdi burada da sadece kral ve kraliçe ile o zamanki dini ruhani liderlerin girdiği, ancak onların girebildiği bir bölge var. Burada tanrı heykelcikleri ve tanrı tasvirlerinin olduğu yer olarak ifade ediliyor burası. Burası çok geniş bir yer ve taşlara bakarsanız taşlar çok ihtişamlı ve bu taşlarla tapınak inşa ediliyor ve içinde ayinler ve dini törenler gerçekleştirilmiş oluyor.
Evet, Hitit medeniyetinin merkezindeyiz. Aslanlı Kapı'dayız. Aslanlı Kapı bu surların kuşattığı yerin bir giriş kapısı olarak karşımıza çıkıyor. Hitit medeniyetinin en önemli unsurlarından bir tanesi de bu çok geniş 7 kilometre uzunluğunda bir sur sistemine sahip olması. Aslında Çin Seddi'nden önce güvenlik amaçlı yapılan 1500 yıl önce, Çin Seddi'nden 1500 yıl önce yapılan güvenlik amaçlı bir sisteme sahip. Ve burada 76 hektarlık bir alana kurulu bir bölgeden bahsediyoruz. Aslında 4000 yıl önce Hititler buraya geliyor ve Hattilerle karşılaşıyorlar. Hattilerle karşılaşmalarının sonrasında işte Hitit medeniyeti kuruluyor. Kente Hattuşa adını veren de Hattiler. Milattan önce 1700'lerde Kussara kralı Anitta tarafından burası yerle bir edilip lanetleniyor. Ve Anitta'nın laneti denilen olay da şu lanet belgesine dayalı olarak ifade ediliyor. Ben Hattuşa'yı fırtınalı bir gecede aldım. Ne var ki burada elime geçen bir şey olmadı. Kenti yaktıktan sonra yabani otlar ektirdim. Benden sonra kral olacaklardan her kim Hattuşa'yı yeniden canlandırırsa göklerin fırtına tanrısı onun belasını versin. Bu şehir 1000 tanrılı ülke olarak da anılıyor arkadaşlar. Ve Hatti, Hitit, Asur, Frig, Roma ve Bizans medeniyetlerine de yer teşkil ediyor. Hattuşa aynı zamanda bir bayram ve ritüeller şehri olarak ifade ediliyor. Hitit yazılı kaynaklarında 30'un üzerinde bayram var ve bu bayramların toplam gün sayısı 188 gün. Hititler dönemsel olarak büyük felaketler de yaşıyorlar. Kıtlık dönemleri geçiriyorlar. Fakat aşağıda anlattığımız bölgede de görüldüğü üzere bu felaketlere karşı da gerek bir takım saklama yerleri gerekse Mısır'dan buğday getirecek şekilde de önlemler alarak bu kuraklıktan, kıtlıktan kurtulmaya çalışıyorlar. Bu bölge 1834 yılında arkeologların ilk defa ilgisini çekiyor. Fransız gezgin Charles Texier sayesinde fark ediliyor. O zaman Yazılıkaya'daki kabartmalar büyük bir ilgi görüyor. İlk profesyonel kazı da 1907 yılında Alman bir ekip tarafından yapılıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1912'ye kadar bölgede çalışılıyor. Sonra uzun bir ara veriliyor. 1931 yılında Alman arkeologlar tarafından tekrar çalışmalar başlatılıyor ve çalışmalar devam ediyor. Ve kentin sadece %30'luk bir kısmının gün yüzüne çıkartıldığı söyleniyor. Şimdi burası aslında antik çağlardan bugüne kadar birçok belgede de geçiyor. Tevrat'ta, İncil'de birçok yerde atıfların olduğu söyleniyor. Hititlerle ilgili belgeler ortaya çıktıkça bu geçmişin aydınlanması da sağlanıyor. Buraya geldiğimizde işte bu büyük medeniyete şahitlik etme imkanını da bulmuş olduk. Şimdi başka bölgelere giderek yine devam ediyoruz. Şimdi Hitit'in en önemli yerlerinden birindeyiz. Yerkapı Poterni. Burası hem yapı olarak hem de işlev açısından Hititler açısından önemli bir yer. Şimdi 71 metre uzunluğundaki bu potern 12 metre aşağıda yani zeminde yer alıyor ve üçgen kesitli bir yapı. Harç kullanılmıyor bu yapıda. Tamamen yığma taş tekniğiyle inşa edilmiş bir yapı. Burası öteki dünyanın koruyucu simgesi olarak da ifade ediliyor. Aslında Hititler kendi açısından da güvenlik açısından da normal zamanlarda şehre giriş çıkış yapabildikleri, diğer zamanlarda ise güvenlik açısından şehre herhangi bir saldırı olduğu zaman burada güvenlik önlemi alabildikleri ya da şehirden giriş çıkış yapıp kendi erzaklarını ya da ihtiyaçlarını temin ettikleri bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Tünelin şehre bakan kapısında sağda ve solda
kalker taştan yapılmış iki büyük sfenks var. Bunlar tüneli korumak amacıyla yerleştirilen mitolojik sfenksler. 2011 yılında beraber sergilenmeye başlıyorlar. Şimdi yapının ihtişamına bakın. Yani yığma taş tekniğini, bu taşları tek tek buraya dizerek o setin en alt kısmına ekliyorlar, ilave ediyorlar. Ve buradan dediğim gibi güvenlik amaçlı bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. İnsan hakikaten 4000 yıllık bir sürece şahitlik ediyor arkadaşlar burada. Tabii biraz da korkutucu yönü de var. Çok da rüzgar var şu an içeride. Şimdi çıkışa doğru yaklaşıyoruz. Işığı gördük. Evet, çıkış noktasına geliyoruz. Taşlar ne kadar düz ve sistematik bir şekilde yapılmış. Çok iri. Evet, gittikçe de büyüdü sanki çıkışa doğru. Evet, Yerkapı Potter'in içinden geçtik ve dış kısma ulaştık. Hatırlayacağınız üzere ben sfenkslerden bahsetmiştim içeride. O sfenksler de aslında yurt dışına kaçırılıyor, sonra tekrar getiriliyor. Beraber sergilenmeye 2011 yılından itibaren başlanıyor. Ve o sfenkslerin alaycı bir gülüşü olması da çok dikkat çekiyor arkadaşlar. O da buradaki sfenkslerin hala araştırılan bir yönü, onu da ifade etmek istiyorum. Şimdi burada şöyle taşlarla örülmüş bir sur yapıyla karşı karşıyayız. Yani içinden geçtiğimiz o Yerkapı Potter'in dış kısmında da böyle bir sur var. Evet. Şimdi bir medeniyet aslında bütün yönleriyle varlığını sürdürüyor. Biz de bunu araştırdıkça, arkeologlarımız, bilim insanlarımız bunları ortaya çıkardıkça bu medeniyetle aslında daha çok bilgiye sahip oluyoruz. Ben demin de söylemiştim, kutsal kitaplarda dahi geçen bir medeniyet bu. Hatta son gördüğüm bir araştırmada Kur'an'daki Hıtta ifadesi, Hititlerin bulunduğu bölgeye gelen insanlar için, o dönemki insanlar için kullanılan bir ifade olduğu söyleniyor. Tabii bunların da araştırılması lazım. Bunlarla ilgili detaylı çalışmalar yapılması lazım. Yani bu bölge aynı zamanda dinler tarihiyle ilgili de çok geniş bir birikime sahip. Bunu anlamanın yolu da şuradan geçiyor aslında. Adı üstünde 1000 tanrılı bir din, bir tanrılı bir medeniyet. Onun dışında diğer medeniyetlerin tanrılarına da husumet beslemiyorlar. Onları kendi medeniyetlerine katıyorlar ve diyorlar ki onların hışmından da sakınalım. Yani böyle farklı bir anlayışa sahip, özgün, aslında özgürlükçü diyebileceğimiz bir anlayışa sahip bir bakış açısı var. Bundan dolayı da ben bugün tekrar bir daha baktım o Hıtta tabiriyle ilgili olarak. Tekrardan ben de gidince konuyu da bir araştırmak istiyorum işin açıkçası. Hatta onunla ilgili de içerikler hazırlayabiliriz. Burası şöyle aşağıdan bakıldığı zaman insanı hakikaten çok etkiliyor. Yani bu taşları tek tek buraya 4000 yıl önce insanlar dizmişler. Burayı havanın teneffüs ederek kimi zaman korku yaşamışlar, kimi zaman sevmişler, kimi zaman savaşmışlar ve inanmışlar. Birçok şeyi bu bölgede, burada yaşamışlar arkadaşlar. Onun için Anadolu medeniyetler beşiği ve biz de bu medeniyetin son halkası olarak bu bölgede bu medeniyetin izlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Ve izlerini takip ediyoruz arkadaşlar.
Evet, şu an en yüksek noktadayız. Alana tümden hakim. Her yeri görebiliyorsunuz. Ve şurada üçgen bir şekilde kalenin aşağı doğru indiğini, onun etrafında bir surun daha olduğunu ve inanılmaz bir sanatsal açıdan bir yapı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi burada Sfenksli Kapı'nın önündeyiz. Sfenksli Kapı, Aslanlı Kapı ve Kral Kapı'dan farklı olarak iki kule arasında değil, kulelerden birinin içinde yer alıyor ve bu şekilde burada duruyor. Burada yalnızca dış geçit tahta kapılarla örtülmekteydi. Her 4 kapı pervazı da sfenkslerle bezeliydi. Dıştaki sfenkslerden doğuda olanı eksiktir, batıda olanı ise kısmen görülmektedir. İç kapının pervazlarındaki sfenksler ise büyük kanatları, yukarı kalkık burunlarıyla 3 boyutlu olarak biçimlendirilmişlerdir. Yangında çok hasar gördükleri için restore edilmek üzere yerlerinden taşınmışlardır. Şimdi evet, burası da iç kapıdaki yapılar arkadaşlar. Şimdi burada aslanlar arka taraftan, kanatları da var. Dikkat ederseniz şurası kanat bölgesi. Aslanların arka taraftan görünüm bu şekilde. Evet, tebessüm eden bahsettiğimiz sfenksler de burada. Bu şekilde yüzlerinde mütebessim bir ifade var. Şehrin giriş yeri de burası aslında. Bu aslında şuna işaret ediyor. Buraya da girdiğiniz zaman şehrin içerisinde güven içerisinde girebileceğinizi, güvenli bir şekilde burada bulunabileceğinizi söylüyor. Dış tarafta ise korkuyu temsil eden bir anlayışla yapılmış sfenksler var. Kanatları var. Yani burada aslında ben şeyi de göstermek istiyorum. Bu simurg olarak da ifade edilen bir kuş. Burada da Selçuklu'nun simgesi olan da çift başlı kartal simgesine benzer şeyler de var. Onu da inşallah görme imkanına sahip oluruz. Ama burada aslanların da kanatları var. Buna da işaret etmemiz gerekiyor. Şimdi ve şunu gösterelim. Bölgenin tamamına hakimsiniz. Ve bu bölgeden ülkenizi yönetiyorsunuz arkadaşlar. Ve aslında tarım alanlarını bütünüyle gören, güvenlik açısından her yeri surlarla çevrilmiş büyük bir sistemli bir yapının, sistemli bir anlayışın içerisindeyiz. Bakın, surlar bu şekilde devam ediyor. Yukarı şehir, Hattuşa şehrinin kurulduğu arazinin en yüksek yerinde bulunan yer kapı, yukarı şehrin en iyi görüldüğü yerdir diye ifade ediliyor arkadaşlar. Batıda Aslanlı Kapı'dan, doğuda Kral Kapı'dan yukarı doğru devam eden sur duvarının yükseltisi sağdan ve soldan burada izlenilebilmekte. Bu sur şehrin güneye doğru büyütülme çalışmaları kapsamında M.Ö. 16. yüzyılda inşa edilmiş. Üstünde durduğumuz yer kapı adı verilen yapay toprak set üzerinde setler yapılarak, surlar yapılarak burası inşa edilmiş. Evet, surları, kapıları ve büyük bir birikimle Hitit medeniyetini gözlemlemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, burası da ayrı bir yer. Burası arka tarafı kapalı ve yine 2 tane yapı var ama burada aslan ve sfenks göremiyoruz. İç taraf da zaten kapalı arka taraftan. Artık burası nasıl bir şey, gözlemleme kulesi mi? Yani giriş olan bir yer değil yani. Ve yapılar devam ediyor arkadaşlar aşağı doğru. Evet, şimdi de Kral Kapı'dayız. Kral Kapı'da da yine kapının girişinde figürler var. Buradaki figürde elinde bir balta, başında bir başlık var. Elbisesi, kısa bir elbisesi var. Ve belinde de bir kılıç dikkat çekiyor bu figürün. Ve Kral Kapısı'ndan yüksek bir blok olduğunu görüyoruz iç tarafa doğru. Ve bu Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen bir figür olarak dikkatimizi çekiyor.
Şimdi Büyükkale'deyiz. Büyükkale adı verilen kayalıkta Hitit krallarının sarayı bulunmaktaydı. Şimdi saray eski şehrin en yüksek yerinde, şehre ve kuzeydeki ovaya tamamen hakim bir durumda. En eski yerleşim yerleri açısından Tunç çağına ait olduğu söyleniyor. Buradan şehrin bütün bölümlerini görme imkanına sahip olacağız. Burada kral sarayları dediğimiz yerler var. Tabii çıkmakta oldukça zor. Rüzgar da bugün çok hızlı ve sert esiyor. Tepeyi heyecanla bekliyor. Zirve noktası. Burada bir kahve içilir ama. Evet. Şu bölge tamamen kral saraylarının olduğu bölge. Kısa bir mola vermekte fayda var. İnsan hakikaten geçmiş medeniyetleri tanıdıkça aslında her şeyin insanın olduğu her yerde aynı olduğu. Temel sorunlar belli. Güvenlik, beslenme, su sorunu, sağlık sorunu hepsi aynı. Ve bunlara dair çözümler neler? İşte onlarla ilgili her medeniyet kendine göre çözüm üretmiş. Hititler de bu şekilde şehrin hakim bir noktasından şehri yönetmişler arkadaşlar. Bugün de güneş çok güzel. Manzara çok güzel. İzlemek ayrı bir haz veriyor. Hadi gidelim Yazılıkaya'ya, bir de oraya bakalım. Şimdi Yazılıkaya'dayız. Burada el sanatları ürünleri var. Şöyle buraya da bir bakalım. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Burası Yöresel efendim. Yöresel ürünler. 15 aile kooperatifiz. Bunlar nefrit taşları. Hitit Evet. aslanı bu mesela. Burada sevgi sembolü var. Hayat ağacı var. Fırtına tanrısı Teşop. Hitit savaş arabası. Kadeş'i anlatan yine savaş arabası. Burada da güneş tanrıçası Alinla var. Tamamen bıçakla biblo taşı işleyerek bu hale getiriyoruz hocam. Taşın doğal hali böyledir. Bu yukarıda bir ben şey gördüm, figür. Çift başlı kartal figürü. O var mı sizde? Var hocam. Oradayım. Şu. Hocam burada çift başlı kartal devletinin sembolü. Aynı zamanda kadın ülke eşitliğinin sembolü. Kenarlarda çivi yazısı bulunuyor. Orijinali bu şekilde kazılarda çıktı. Şu anda müzelerde bulunuyor orijinali. Şimdi ben bununla ilgili bayağı bir inceleme yapıyorum. Bu Selçuklulardaki çift başlı kartal ve anka kuşu sembolü. Demek ki Hititlerde de yani yıllar öncesinden var ve kadın erkek eşitliğini de sembolize. Aslında Anadolu'nun en önemli unsuru, yani bizim coğrafyamızın, bu coğrafyanın ta Hititlerden bugüne kadar gelen en önemli unsurlarından bir tanesi hem çift başlı kartal hem kadın erkek eşitliğini sembolize etmesi. Yani Türklerde de var, Hititlerde de var. Bugün Anadolu'daki işte bütün coğrafyadaki farkı da aslında bu. Yani bu anka kuşu için alalım Üstad bunu. Tamam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Şimdi Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'ndayız. Burası Hitit kaya anıtlarının en büyüğü
Ve tapınak A ve B odalarından oluşuyor. A odasında yeni yıl kutlamaları ve onlarla ilgili etkinlikler yapılıyor. B odasında ise ölü ve anma törenlerinin yapıldığı yer olduğunu biliyoruz. İçerideki o odalara da biraz sonra geçeceğiz. Şimdi şöyle yukarıya doğru yürüyoruz. Yine taşlarla döşenmiş yollardan ilerliyoruz. Yüzyıllarca, bin yıl, yani binlerce yıl diyebiliriz. 4000 yıl kendisini koruyabilmiş bu kayalar arkadaşlar. Bin tanrılı medeniyet olarak ifade ediliyor ve burada da o tanrılarla ilgili pek çok figürü duvarlarda görebileceğiz. Tapınağın iç kısmında da bunlarla ilgili değerlendirmelerimizi yaparız. Evet, büyük tapınaktayız arkadaşlar. Burası Hititlerin en büyük tapınağı. Sağda, solda ve karşısında bu figürleri görebiliyoruz. Şimdi Büyük Galeri'nin sol duvarına arka arkaya dizilmiş, tek ellerinin önünde adları yazılı tanrı kabartmaları bir geçit törenindeymiş ki izlenim uyandırıyor bizlere. Çoğu zaman kıvrık bir kılıç ya da topuz taşır bu tanrılar. Sağ duvara geçtiğimizde burada uzun etekler giyilmiştir. Uzun bir saç örgüleri vardır ve silindir biçiminde yüksek dilimli bir başlıkla örtmüşlerdir başlarını. Bunlar şimdi şöyle çok hani anlaşılmıyor, figürler bayağı bir yıpranmış. Ve şimdi tanrı ve tanrıçaların yöneldiği karşı tarafa bakacağız. Karşı tarafa. Şimdi burada ise Hitit tanrıların en büyüğü fırtına tanrısı ve eşi güneş tanrıçısı Arinna bulunuyor arkadaşlar. Ve burada büyük bir devasa bir yapıyla karşı karşıyayız. İç tarafta da figürler var. Şu içe doğru gittiğimizde orada da detaylı bir takım figürler var. Yazılı Kaya'daki en büyük tapınak olarak ifade ediyor burası. Şimdi Yazılı Kaya'daki küçük galeride ise dar bir kaya aralığından giriliyor. Orayı da yine sizlerle beraber inceleyelim. Şimdi kayaların büyüklüğüne, devasa yapılara bakın. Burası bir tapınak olarak hakikaten insanın 4000 yıl önce işte adaklar adadığı, kurbanlar kestiği, korkularını, kaygılarını paylaştığı ve bin tanrı, hep onu vurguluyorum, birçok kültürün tanrılarını kendi arka planına alıp bir medeniyet oluşturmaya çalıştığı antik dönemden kalan, çok tanrılı dönemden kalan büyük bir tapınakla karşı karşıyayız. Kayalar yani yakından baktığınızda daha da böyle insanın üzerine gelen bir hali var. Figürler çok seçilemiyor burada belki ama dediğimiz gibi Hitit'in dini dünyasını yansıtıyor. B odasına geçiyoruz. Burada da tapınağın diğer kısmı. Hatırlayacağınız üzere söylemiştik. Ölü ve anma törenlerinin yapıldığı bölgeydi. Buraya dar bir yerden giriliyor. Devasa kayaların arasından. Şimdi dinlerle ilgili bütün herhalde şeylerde insanın kendini izole ettiği, diğer insanlardan uzaklaştığı böyle daha sakin ortamları tercih ettikleri herhalde. Öyle olduğunu düşünebiliriz. Çünkü burası da çok sakin bir ortam ve devasa kayaların üzerinde figürler var. Şimdi 13. yüzyıl sonlarında 4. Tutalyan'ın oğlu 2. Şapbilluma tarafından ölen babasının anısına yaptırılmış bir yer burası. Geçen yüzyılın sonlarına doğru kazılmış olduklarından bu odadaki kabartmalar daha iyi korunmuş. Şimdi benzeri olan A odasında da olan 12 yeraltı tanrısı yüksek sivri külahlı, kısa etekli olup omuzlarında orak biçimli kılıç taşımaktadırlar. Bunların karşısında kabzası üzerinde 4 aslan figürü ve üstte sivri külahlı insan başlı büyük bir kılıç yer almaktadır. Kabartma yeraltı tanrısı Nergal'in tasviri olmalıdır. Bunun solunda ise Kral 4. Tutalyan'ın isim kartuşu, sağında ise Kral 4. Tutalyan'ın koruyucu tanrısı Şarruma'nın himayesine alınan ve bu kabartmayı figüre eden yapı var. Hemen girişte yerdeki büyük kireç taşı kaide üzerinde yine
aynı kral heykelinin var olabileceği de düşünülüyor arkadaşlar. Şimdi burası bölmeler var. Buradaki bölmelerle ilgili de çeşitli rivayetler söz konusu. Bu bölmelerin ne olduğu ile ilgili figürler de ifade edilmiş. Mesela o zaman ölen kralların küllerinin buraya konulduğu da ifade edilmiş arkadaşlar. Böyle bu şekilde de oyuk bölmelere rastlıyoruz. Onu da ifade edebiliriz. Aslında burada tapınma sahnelerini ve o dönemki inanç dünyasını çok yönlü anlayabiliyoruz. Şimdi arkeolojik kazılar arttıkça tabii bunlarla ilgili bilgilerimiz de artacak. Dediğim gibi arkeolojik kazılarda %30 düzeyinde bir sonuç elde edilmiş. Eğer o tabletler, diğer şeyler çözülürse belki bunları dinler tarihi açısından çok daha iyi bir şekilde inceleme imkanına sahip oluruz. Bir de Sümerler döneminden kalan etkiler de mevcut Hititlerde. Yani dinler tarihiyle ilgili büyük bir alanın içerisindeyiz. Şimdi şuraya geçtiğimiz zaman da dikkat ederseniz burada da yine aynı figürler devam ediyor. Burayı yine koruma alanına almış. Yani Sümerlerden başlayan dinler tarihine dair tecrübe Hititlerde, Çorum'da çok yakın bir noktamızda duruyor arkadaşlar. Bunları mutlaka araştırıp hem arkeolojik açıdan hem de dinler tarihi açısından aydınlatmak ve o dinler tarihindeki bütün arka planı çözümlemek bize çok şey katacaktır. Dediğim gibi Yahudilikte yani Tevrat'ta, İncil'de ve hatta bazı yorumlara göre Kur'an'da da ifade edilen bir kavimden bahsediyoruz. Tabii bunların detaylı araştırıp incelenmesi lazım. Evet, bugünkü son noktayı Yazılıkaya anıtıyla B odasında, yani definelerin yapıldığı odada sizlerle beraber noktalıyoruz. Ben YouTube içerikleriyle ilgili yeni bir formda devam edeceğiz. Yani bunu ilk defa deniyoruz. Sizlerle beraber dinler tarihini, insanlık tarihini, medeniyet tarihini, bütün felsefe ve tarihi incelemeye devam edeceğiz. Hattuşa'dan başladık ve bugünkü sizlerle olan yolculuğumuzu burada kapatalım.